Bir gün çocukların birisi okuldan geldi. Elinde bir kağıt var. Öğretmen kardeşimiz şöyle 3 raflı bir şey çizmiş. 1 metre, 1,5 metre uzunluğunda. Kitaplık. O zaman ilk olarak okullarda kitaplık tesis ediyor. Okullarda yok o zaman. Bizi öğretmen sormuş. Kimin babası marangozluktan anlar? Bizde lazlık var. Testere şey var, evde falan her şey var. Onlarla uğraştım. Çocukların birisi demiş benim babam onlar. Öyleyse bunu yapsın getirsin. Aldım baktım. Şimdi ben öyle bir şey yapabilirim ama okula yakışmaz dedim. Gideyim marangoza. Gittim, peki yapalım hocam dedim. Kaç lira? 18 lira. Şöyle bir düşündüm baktım. Ben ona 18 lira verecek param yok. Peki dedim, vazgeçtik. Geldim eve. Caminin medrese odalarında oturuyoruz. Hani eski medrese odaları var ya. Onlarda oturuyoruz. Keser, destere, bir taklamakta bir şeyler aldım. O revakların altında, kapının önünde öyle bir şey yapmaya uğraşıyorum. Bu taraftan bir hanım geldi, bizim kapının zilini çaldı. Ben ilgilenmedim. Aldılar içeriye. Biraz sonra çocukların birisi geldi. Babaannem seni çağırıyor dedi. Girdim içeriye. Buyurun anneciğim dedim. O teyze böyle annemle oturuyorlar. Yan yana oturuyorlar. Oğlum bak bu teyze ne söylüyor. Teyzeyi bir dinledim. Sözde teyzenin oğlu Olta Limanı Hastanesi'nde yatıyormuş. Ayağını kesecekler. Teyzeye 20 lira ilaç parası lazımmış. Teyzenin de maaşı varmış. Ay başında maaşı aldığından 20 lira getirecek. Şimdi teyze anlatıyor bunları ama benim içim bana diyor ki teyze hep yalan söylüyor. Yalan söylüyor teyze. Dinledim biraz, yalan söylüyor. Anneciğim, bu teyze hep yalan söylüyor. Annem tekrar döndü şöyle bir baktı. Annem Osmanlı mı? O böyle tayör etek giymiş, başını kapatmış falan. Baktı biraz. Dedi ki oğlum hiç yalan söyleyecek teyzeye benzemiyor dedi. Anladım ki annem buna para vermemi istiyor. Tekrar teyzeyi biraz daha konuşturdum. Teyze hep yalan söylüyor. Anneciğim bu teyze hep yalan söylüyor. Oğlum ne yapayım? Param var, verebileceksen ver, veremezsen ne yapayım dedi. Baktım annem de öyle mahzun oldu. İçim sızladı. Elimi ceplerine soktum. Cebimde ne kadar param varsa çıkardım. 19,5 lira param çıktı. Teyze, senin yalan söylediğini ben biliyorum. Ama annemin paşa gönlü hoş olsun diye al bu kadar param var. Git 50 kuruş da başkasından al. Ne? Teyze parayı aldı. Gitti. Ben çıktım kapının önünde o şeyle uğraşırken akşam ezanı başladı. Keseri, destereyi, şeyleri topladım, eve koydum, camiye girdim. Akşam namazını kıldırdım. Akşam namazından sonra da talebelerim var. Geliyor, kimisine Kur'an öğretiyoruz, kimisine talim okutuyoruz falan bir şeyler yapıyoruz. Akşam yatsı arası. Talebelerle okuduk falan. Millet geliyor, namazı yetişemeyenler namazını kılıp gidiyorlar. Birisi geldi, namazını kıldı, orada oturuyor, o gitmiyor. Dersimiz bitti. Yatsı da iyice yaklaştı. Kalktık, camiden çıkıyoruz. Talebeler peşinde, ben onların önünde çıkıyoruz. Ama yarın sabah 7 tane ekmek almak lazım. Çocuklar kalabalık ya. Yarın sabah ekmek alma parası yok. 19,5 lira hepsini verdim. Biz oradan çocuklarla, talebelerle çıkarken o adam geldi benim önümü kesti.
Bir kağıt para koy dedim. Anladın mı, kağıt para? Ben zannettim bazı zaman talebeleri böyle yardım edenler olur. Ben dedim peki bunu çocuklara veririm dedim. Hayır dedi. Ben sana veriyorum. Adam bir de bozuldu. İyi. Şimdi para elinde ama o zaman 2,5 liraları da var kağıt para. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Dışarı çıkınca çocuklar gitmeden elime sanmıyorum diyecekler ki hoca para buldu sevindi. Talebeler gidince elini bir açtım baktım 100 lira. Gençler benim maaşım 141 lira. Şimdi bunu gençler iyi kafasına koysunlar. Kim olursa olsun. Annesi öyleymiş böyleymiş. Annesi gayrimüslim de olsa. Annenin duasını alsın herkes. Baba onu güzel, o da aynı ama ben annemin şeysini gördüm. Hayatımda 2 defa anneme yamukluk yaptım. İkisinde de böyle cezalandım. Ama bir defa da annemin gönlü hoş olsun diye bir şey yaptım. Onda da Cenab-ı Hak böyle cezalandırdı. Şimdi ben pişman oldum. Niçin? Ben parayı teyzeye verirken dedim ki buna annemin paşa gönlü hoş olsun diye sana veriyorum teyze. Ben deseydim ki Allah rızası için bunu sana veriyorum deseydim kim bize adam ne kadar verecekti. Onun için gençler aman yaptığımız her şey, her hizmette maksatımız, kastımız Allah rızası olsun.